Vakıfta prova yapıyorduk. Sürekli böyle misafirler gelip bizi izler, sonra alkışlar gider. Bu da klasik bir şeydir diye işte geldiler. Sonra bir sürprizimiz var dediler bize. Biz de merak ettik. Bir ay sonra Kaş'a gidip güzel bir tatil sizi bekliyor dendi bize. Biz tabii ki de çok heyecanlandık. Çok böyle müthiş bir heves oldu içimizde. İşte Kaş'a gideceğiz, Antalya'ya gideceğiz. Orada yeni insanlarla tanışacağız. Çok güzel bir ortamda bir düşledik. Bu iki çok güzel kurumu bir araya getirdik. Benim buradaki rolüm, ben 2 sene önce kardeşimi kaybettim. Genç yaşta kaybettik. Onun adını yaşatmak için de biz Düşler Akademisi ile beraber orada bir müzik evi kuruyoruz. Müzik evi aynı zamanda bir stüdyosu da olacak. İsteyenler gidip orada stüdyoda kayıtlarda bulunabilecek. İnşallah siz de burada birkaç kayıtta bulunacaksınız. Acaba bende mi bir şey var? Devamlı böyle bir duygu şeyi patlıyor ama senin de duygulandığını duymak ve başkalarının da duygulandığını duymak iyi geliyor. Çünkü ben evet her o ortama girdiğimde çok duygulanıyorum. Gerçekten duygulanıyorum çünkü çok kuvvetli bir şey var orada. Yani güzellikler, çiçekler açıyor, ışıklar saçılıyor. Öyle bir dünya, onun parçası olmak güzel. Orada buna benzeyen bir ekip daha var. Başka bir kanalda aynı şeyi yapmaya çalışan. Bence bu iki ekibin bir araya gelmesi çarpı etkisi yapacak. Bambaşka bir şey yaşayacağız. İnşallah. Yani. Bunun üstüne bir tane daha bir şey çalabilir miyiz? İlk başta Düşler Akademisi ile ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Burada hani barışçı müzikteki dayanışmanın benzeri var. Hani insanlar sürekli bir dayanışma içerisindeler ve mesela burada bir banda var engellilerden oluşan. Burada bence sanatın ve sanatçının engel tanımadığını göstermeye çalışıyorlar dünyaya. Kamplara katılan engelli gençlerin aslında çok gizli yetenekler olduğunu, onların inanılmaz derecede önemli sanatsal yetenekler biriktirdiğini gözlemleme fikrinden doğan Düşler Akademisi de aslında bu yeteneklerin kendilerine fırsat sağlandığında sanatçı bir kimlikle hayatın içerisinde yeniden olabileceğinin işaretiydi. Çukurbağ İlkokulu 70 senelik tarihi, birikimi ve sunacağı olanaklarla Düşler Akademisi'nin önünde büyük bir görev olarak duruyordu. Akademi kurulacak ama nasıl kurulacak? Özürler içinden de tabii vatandaş, köylü bunu içeremedi. Köylüler dediler ki ya burası dediler turizm hakkında bir şey olacak, birine zengin birine verilecek, peşkeş çekilecek. Yo baktık güzel geldiler arkadaşlar, biraz da izah ettiler ve sonra buranın restorasyonuna çalışmaya başladılar. Bir sefer köylü arasında biz de yardımcı olduk. 86 senesinde okul kapatılıyor çünkü taşımalı sistem geliyor. Bulduğumuzda tabii burası harabeydi. Fakat 4 sene evvel okulun bütün çatısı, taşıyıcı sistemleri çökmüştü. Biz bir delilik yaptık. Bu Ercan Tutal arkadaşımla birlikte onarım kararı alındı. İleride Mumya Müzik Evimiz var. Yeni kuruldu. Rahmetli Mehmet Uluğ'un anısına yapıldı. Yani çok duygusal anlar yaşandı, hala da yaşanıyor. Ve yaşanacak da, yaşatacağız da zaten anısını. Bizim için manevi değeri çok büyük. Şimdi şu köye, şu yöreye böyle konserler
Belki senelerde hiç gelmemiştik. İlk defa geldik, şey yaptık. O konseri, o minicik çocukları, o müzik aletlerine, şeylerle görünce çok duygulandık yani. Şahsen ben duygulandım. İşte çocuklar İstanbul'dan gelmiş, dinlemeye geldik. Akşam geldik eğlenceye, yani müzik şeyine. Çok güzel yaptılar, dinledik, çok sevindik. Alkışladık, işte çok güzel geçti vaktimiz yani. Köyden insanların gelip burada bizi izlemesi beni daha çok heyecanlandırdı. Çünkü kimileri gelip ilk defa izliyor ve ilk defa birinin izlemesiyle yani ona kafasında farklı bir hava yaratmamız gerekiyor onun için. Yani çok heyecanlıydı. Zaten onlar bizi izlerken böyle şaşkın şaşkın bakıyorlardı. O çocuk nasıl çalıyor, onun ne kadar büyük diye böyle çok garipti yani, çok güzeldi. That was one of the most beautiful things I saw in the concert, because imagine it could have been the first time they see a symphonic orchestra. And during the concert, while we were playing, I heard some of them saying, "Oh, Choki-san," like that, you know, because they don't know how to act in a concert and everything. And that was very beautiful to see the people in the village. Then I saw a guy, and he was sad because he came late for the concert. And we said, no, because there is no light and the weather, it might rain, it could rain. And he said, no, the weather is very nice. Why don't you continue playing? And that was very beautiful to have that connection between this audience and the orchestra. It's something new for us. It's something beautiful. Köylülere, burada yaşayan köylülere verdiği konser gerçekten heyecan vericiydi. Aslında barış için müziğin amacı, kuruluş amacı mümkün olduğu kadar fazla çocuğa müzik aracılığıyla ulaşabilmek, onların yaşamlarını, ortak bir yaşam alanı onlarla oluşturabilmek, barışın sesini müzik aracılığıyla duyurabilmek. Sanatsal yaşama dokunamayan, onun içerisinde yer alamayan bütün çocuklara fırsat eşitliğini sağlayabilmek. Edirne Kapı'da mevcut merkezimiz. Dolayısıyla buradaki bütün çocukların, pek çok çocuğun zaten klasik müzikle çok bir ilişkisi yok. Onların ailelerinin de yok. Ama zaman içerisinde verilen konserlerle ailelerin katılımı, onların zaman içerisinde o müzikten, çok sesli müzikten zevk alır hale geliyor olması, aralarındaki farkların ayırdına varıyor olmaları çok heyecan verici. Bir anne gelip bana ya Mahler'i o kadar çok sevmiyorum, bu ağır ama ben Çaykovski'yi daha fazla sevmeye başladım diyorsa burada bir değişim var. Yani burada bir şeyler alt üst oluyor ve orada onları kabul ettirinceye kadar epey bir mücadele oldu. Her gün çocukların evine tek tek gidildi, annelerle kahve içildi, sohbetler edildi. Yani buradaki sistem El Sistema'da olduğu gibi, Venezuela'daki müthiş program, El Sistema programında olduğu gibi bir toplu eğitim, yani bugüne kadar yapılmış olan ve hala devam eden birebir eğitimin dışında toplu eğitim. Bu yüzme bilmeyen yeni doğmuş bir çocuğu suya atmak gibi bir şey ve çok çabuk öğreniyorlar. Bir de en önemli şey öğrenirken çocukların öğretmesi aynı zamanda. Okulumuza Yeliz Hoca ve Turgay Hoca gelip duyuru yaptılar. Hani böyle bir vakıf var. İşte Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu'nda diye. Oranın kömürlüğünde başladı bu proje aslında. Bizim içimizde zaten müzik var. Ben romanım zaten abi. Öyle bir içimizde müzik var zaten de. Öyle pek yani çalmıyorum, hiçbir şey çalmıyorum. Sadece masallara vuruyordum falan böyle. O kadar yani. Küçükken yaramazdım. Buraya gelince hani daha çok uslandım falan. Arkadaşlarım oldu. Müzik bana karakter verdi, belirli bir karakter verdi. Yani müzik olmasaydı, başka bir dalda olsaydı ben şu an okulda bırakılmış olabilirdim. Hayatıma bir sürü şey kattı şahsen. Geleceğimi mesela çok değiştirdi. Benim önceden müziğe ilgim yoktu. Çünkü hani biz önceden köyde yaşıyorduk, Bursa'da.
tarlaya gidiyorduk. O yüzden hani müzikle hiçbir bölüm yoktu. Orada soğan ekip biçiyorduk. Öyle yani. Hep soğan. Bu kamp süresi içerisinde Pozitif'in Mehmet Ulu anısına yapmış olduğu Düşler Akademisi'nin içerisinde bir müzik evi var. Mehmet Ulu Müzik Evi. Orada ilk defa Bakır Üflemeliler topluluğumuz ve yaylı kuartetimiz bir kayıt yapma imkanı buldular. Bu onlar için inanılmaz bir deneyimdi çünkü ilk kayıtları oldu. Ölümünden önce neyse ondan sonra da aynı duyguları, aynı enerjiyi, aynı amacı yaşatmak olduğu için biz tabii ki Memo'yu müzikle yaşatmak istedik. Genel felsefesine çok uyan bir konumda. Yani biz doğayla müziği bir araya birleştirmek istiyorduk. Türkiye'nin antik kentlerinde, amfiteyatrolarında konserler yapmayı çok hayal ediyorduk. Bunlar hep zamanında 25 senelik hayallerimizdi. Bunların hepsi burada bir araya gelen bir kesişim noktası oldu. Epey deneysel, marjinal tipler olarak değerlendiriyorduk. Onlar bize inandılar ve Memo her zaman bize destek çıktı. Gerçek müziği seven bir insandı ve müzik için çalışan bir insandı. Ardından Laço Tayfa, Taksim Trio ve Hüsnü Klarnet albümleriyle gerçekten benim kendimi bulduğum çalışmaları yaptığım bir insan. Mehmet Ulu bizim ailemizin direklerinden bir tanesiydi. Ben Mehmet'e hep böyle karanlık sokaklardaki çok uzun sokak lambaları vardı, aydınlık saçan. Onlara benzetmişimdir. O gülümsemesiyle gördüğünüz anda bir anda her nerede olursa olsun oraya çok pozitif bir enerji verirdi. Orada fark ettim ki aslında kalbinde belki biz müzisyenlerden daha fazla müzik sevgisi olan ve o müziği çok muazzam bir enerjiyle seven muazzam bir insan var. O yüzden o enerjiyi tahmin ediyorum her şeyden daha fazla özleyeceğim. Oturuyorduk bahçede ve dedim ki bu hayatı ben dedim sadece müzik yapmak için geldim. Şu dünyada güzel şeyleri müzikle yaparız. O yüzden bu hayatta yaşarım dedi. Memo da dedi ki işte tam dedi bu yüzden bu Babilon kuruldu dedi. Müzikle bu dünyada bir şeyleri değiştirebilir miyiz? Klasik müzik ya da çok sesli evrensel müzik hep küçük bir azınlığın belli bir azınlığa icra ettiği bir sanat olarak görülür. Bizim yaptığımız çok çocuğun çalması ve bütün insanların dinleyebileceği bir müzik haline gelmesi. Sanatı insanın elinden aldığınız zaman geriye ne kalıyor ki? Başka hiçbir şey kalmıyor. Nefes almak gibi bir şey. Ben 10 sene sonra kendimi Almanya mezunu, Almanya'da okumuş bir üniversite mezunu olarak görüyorum, konservatuarda. Ben müziğin doğduğu yere gitmek istiyorum. Orada her şeyi öğrenmek istiyorum. Sonra İstanbul'a ya da Türkiye'nin her yerine küçük küçük yerler açıp barışçı müzik gibi eğitim vermek istiyorum.
çok sevgili dostumuz Mehmet Ulu, Pozitif Müziğin kurucusu, Ahmet, Cem ve Mehmet İstanbul'da yıllar önce Pozitif Müziği kurdular ve Türkiye'yi müzikle buluşturdular. Sevgili Mehmet Ulu'nun anısına müziği yaşatmaya devam etmek üzere Kaş Düşler Akademisi'nin içerisinde Mehmet Ulu Müzik Evi açıldı. Bugünden itibaren profesyonel anlamda müzik yapmak, kayıt yapmak, yerel sesleri kaydetmek, belgeseller hazırlamak ve buradan Akdeniz'den melodi okyanusuna sesler ve esintiler göndermek mümkün olacak. Hepinizin önünde vesileyle sevgili Mehmet Ulu'yu saygıyla anıyorum. Çok teşekkürler.